Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size konsantrasyondan bahsedeceğiz. Öncelikle konsantrasyon nedir ona bakalım. Konsantrasyon, iç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkatle bir işe yoğunlaşabilme, iş üzerinde dikkati sürdürebilme yeteneğidir. Dikkati toparlama ve sürdürme yani odaklanma konusunda çeşitli güçlükler yaşanması durumunda konsantrasyon bozuklukları meydana gelir. Günümüz şartlarında bu çok normal bir durum olsa da çeşitli önlemler almak mümkündür. İşte o önlemler ve konsantrasyon geliştirme teknikleri. Bir işin ortasındayken sıkılıp vazgeçmek üzereyken birkaç tane daha egzersizine geçin. Okumaktan sıkıldınız mı? Birkaç sayfa daha okuyun. Ya da sınava çalışıyorsunuz ve matematik sorusu çözmekten sıkıldınız. O zaman birkaç tane daha matematik sorusu çözün. Çalışmaktan sıkıldınız. Birkaç dakika daha çalışın. Bu stratejiyi uygularken zihniniz sıkılma noktasını aşarak zihinsel sabır ve dayanıklılık köprüsünü oluşturur. Atletler yoruldukları anda bu hisse yenilmeyip çalışmalarını devam ettirerek başarı kazanırlar. Bu yöntem size direnç kazandırır. Bir şeyi ilk ya da son kez yapıyormuş gibi hissedin. Eğer bir şeyi ilk kez ya da son kez yapıyormuş gibi düşünürseniz o şeye daha dikkatli odaklanır ve konsantrasyonunuzu artırmış olursunuz. Aynı zamanda size önceden kaçırdığınız detayları yakalama, gözlem gücünü artırma ve yeni bakış açıları geliştirme olanağı tanır. Aynı anda birden fazla iş yapmayın. Her iş için belirli bir süre belirleyin. Belirli bir süreçte yalnız bir iş yaparsanız tüm konsantrasyonunuzu bu işe verip dikkatinizin dağılmasını önlersiniz. Birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışmak hem konsantrasyonunuzu dağıtır hem de kalitesiz işler ortaya koymanıza sebep olur. Eğer önünüzdeki yarım saat içinde ofiste bir sunum yapacaksanız ya da bir sınava çalışacaksanız sadece onu düşünün. Zihninizi yapacağınız işin detaylarına odaklayın. Dikkatinizin farklı görevler arasında gezinmesine izin vermeyin. Yapmak istediğiniz bir şey hakkında daha spesifik olun. Mesela o an yapmak istediğiniz işlerden hangisini yapmak istiyorsanız sadece onunla ilgilenin. Başta dediğimiz gibi aynı anda birkaç işi yapmayın. Önemli bir şey yapmaya çalışırken zihninizi meşgul eden diğer şeylerin konsantre olmanızı engellediğini düşünüyorsanız bunları bir not alın. Kafanızı meşgul edip yer kaplayacağına bir yerde not olarak kalsın. Yanında da bu sorunla ne zaman ilgileneceğinize dair bir not düşün. Bu zihninizin diğer sorunlarla dağılmasını önler. Sizi psikolojik olarak rahatlatır ve o anki işinize konsantre olmanızı sağlar. Bir şeyle meşgulken dikkatinizin bölünmesini istemiyorsanız çevredeki dikkat dağıtan engelleri olabildiğince minimuma indirin. Örneğin perdeleri çekerek içerisini karanlık yapmamak şartıyla dikkat dağıtıcı görsel etkilerden uzaklaşabilirsiniz. Bir tane ek not düşeyim buraya. Bu konu için birkaç yerli ve yabancı kaynaklardan araştırma yaptım. Genelde özellikle ders çalışma zamanı konsantreye sağlamak için oturacağınız yer rahat olmamalıdır. Ne kadar rahat olursa o kadar mayışmış olup dikkatinizi farklı yönlere çekebiliyor. Tabii ki bu tamamen rahatsız bir yer olsun anlamına gelmez. Sadece çok rahat bir koltuk gibi şeylerin olmamasına dikkat edin. Peki, odaklanma problemimiz var. Ama peki neden bu sorunumuz var? Odaklanma problemi neden oluşur? Şimdi de buna bakalım. Odaklanma probleminin en başlıca sebeplerinden beslenme bozuklukları, uykusuzluk, odaklanma ve konsantrasyon eksikliği için güçlü sebepler arasında. Bunlarla birlikte genetik faktörlerden kaynaklı odaklanma sorunu yaşamak da mümkün. Odaklanma problemi ve konsantrasyon bozukluğu konusunda en büyük tetikleyici ise teknoloji. Günümüz teknolojisi insanlarda odaklanma, konsantrasyon eksikliğine yol açabiliyor. Bunun sebebi sosyal medya bildirimleri, saat alarmı, SMS bildirimi, çağrı bildirimi, otomobil iç uyarıcılar ve korna gibi dış uyarıcılar, trafik işaretleri, toplu yaşam alanları, sürekli duyduğumuz sesler ve genel adıyla tüm uyaranlardır. Bu kadar uyaran arasında bir işe konsantre olmak da zorlaşıyor. Bir süre sonra odaklanma yeteneğimiz köreldiği için sessiz ofislerimizde dahi odaklanma sorunu yaşayabiliyoruz. Hatta son 15 yılda insanlarda odaklanma sorunu %23 daha fazla olduğu, bunların ne kadar etkileyici olduğunu da bize gösteriyor.
Teknoloji, odaklanmamızı engelleyici özelliklere sahip olsa da bu durum tercihlerimizle alakalıdır. Aynı şekilde teknolojiden yararlanarak odaklanma ve konsantrasyon yeteneğimizi geliştirmek de mümkündür. Son olarak bu saydıklarımızı yaparsanız ve biraz da kendinize güveniniz olursa emin olun yapamayacağınız bir şey değil. Bizlerde böyle bir algı var. Bir şeyi düzeltmek istiyorsak mutlaka ilaç veya tedavi uygulanmalı. Yoksa gerisi olumsuz sonuçlanır gibi. Hayır, kesinlikle öyle değil. Bu öneriler defalarca kez denenmiş ve defalarca kez onaylanmış ve sonra insanlara açıklanmış. Bilim direkt akla geleni söyleme veya tahmin üzerine açıklama yapmaz. Bir bilim olarak anlatılıyor veya açıklanıyorsa mutlaka denenmiş ve sonuç alınmıştır. Konsantrasyonu artıran besinler tüketin. Et, balık, tavuk, C vitamini ve benzeri. Herhangi bir vitamin eksikliği konsantrasyon sorununa yol açabilir. Demir eksikliği de konsantrasyonunuzu azaltır ve çabuk sinirlenen bir yapıya kavuşmanıza neden olur. Et, balık ve tavuk gibi demir içeren gıdalar konsantrasyonunuzu canlı tutar. C vitamini içeren besinler ve meyve suları da tercih edilmelidir. Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu ya da limon sıktığınız siyah çay idealdir. Kendinize bir kontrol çizelgesi hazırlayın. Çalışma süresinde kaç kere dikkat kaybı yaşarsanız o kadar işaretleyin. Önemli bir iş yaparken zihninizin dağıldığınızı her hissettiğinizde bu çizelgeye bir işaret koyun. Bunu istikrarlı bir şekilde yaparsanız zamanla daha az işaret koyduğunuzu ve konsantrasyonunuzun arttığını göreceksiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.